Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kağıt iple hazırladığım muhteşem bir çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Ben burada kağıt iple ördüm ama sizler farklı iplerle örebilirsiniz. Burada polyester makrome ipi olur, pamuk makrome ipi, rafiye iple örülebilir. Gerçekten muhteşem bir çanta. Yapımı da oldukça kolay. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. İki tane herkesin bildiği kare bir motif örüyoruz ve daha sonra çantamız, ben burada 5 parçadan ördüm. 2 tane yan parça örüp, bakın şöyle yan parçayı da göstermek istiyorum. Hepsini yarım trabzanla ördüm. 2 tane yan parça ve tabanı da ayrı ördüm. Bakın tabanı da aynı şekilde yarım trabzandan oluşuyor. İsterseniz burada 3 kenarı kapsayacak şekilde uzun bir parçada örülebilir. Çantayı 5 parça ördükten sonra birleştirmesini yaptım. Ben burada birleştirirken farklı bir teknik uyguladım. Her zaman biz burada motifleri birleştirirken ilmek kaydırma ya da sık iğne tekniğiyle birleştiririz. Bu defa ben ters sık iğne yaparak birleştirmemi yaptım. Bakın bu şekilde ters sık iğne yaptığımız zaman da güzel bir görüntü, desen elde ettik. Bu şekilde muhteşem bir çanta oldu. Ters sık iğne yaparak tüm 5 parçayı birleştirmesini yaptım. Bir de askısını göstermek istiyorum. Askı burada uzun, 130 santim uzunluğunda uzun bir askı ördüm ve kenardaki deliklerden askıyı kendi etrafında burada dolayıp düğüm attım. Gerçekten de muhteşem bir görüntü olmuş oldu. Burada hiç dikmeyle uğraşmadan gerçekten çok şık bir askı elde etmiş olduk. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Çantanın ben bir de içini göstermek istiyorum. Bakın çantanın içi de oldukça derin, büyük, kullanışlı bir çanta oldu. Ben içine astar yapmadım. İsterseniz içine astar yapabilirsiniz. Daha önceki ben 5 motifli bir çanta hazırlamıştım. 5 motifli çanta videosunun içerisinde astar yapımını paylaşmıştım. Çanta aynı olmasa da mantık aynı şekilde. O videoyu da bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Astar yapmak isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde çantamız muhteşem bir çanta oldu. Çantanın ölçüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Çantamızın ölçüsü bakın şu şekilde. Tam eni, en geniş yerinde yanlarla birlikte ölçtüğüm zaman 55 santim. Yükseklik 33 santim yüksekliği var ve çantanın derinliği, tabanla yanlar aynı derinlikte, 26 santimde derinlik var. Çantamız bu şekilde. Çanta ile ilgili bir de şunu belirtmek istiyorum. Burada kenarlarına isterseniz bakın şöyle ara bir aparatımız var. Burada yanlardan diktiğiniz zaman, bakın iki yan tarafa diktiğiniz zaman çantanız daha küçülecektir. Çantayı büzmek için kullanılıyor. İsterseniz buradaki böceği de dikebilirsiniz. Yani şu şekilde diktiğiniz zaman çanta daha küçük formda olacaktır. İsterseniz orta kapanma yerinde mıknatıslı çıçıtta dikilebilir. Bu şekilde çantamızın görünüşü. Kullandığım iple ilgili bilgi vermek istiyorum. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Spagetti yani kağıt ipliğinden 3 yumak bitti. 4. yumaktan da çok az kullandım. 4. yumaktan sadece askı yapımı için kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde giden ip bilgisini de paylaşmış oldum. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz spagetti yarnı kağıt ipliğini kullanacağım. Ben bu çantamda siyah rengi tercih ettim. Sayfalarında birçok renk seçeneği mevcut. Bunu da belirtmek istiyorum. Aldığım yerin linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İpin içeriğini göstermek istiyorum. Karışım %100 kağıt, 150 gram, 250 metre uzunluğunda bir ip.
Aynı zamanda spagetti yarnından sizlere çok güzel bir haber getirdim. Nermin Handmade koduyla spagetti yarn sayfasında yapacağınız alışverişlerde 600 TL ve üzeri alışverişlerde 80 TL indirim uygulanacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi çantamızı örmek için tığ numaramız 3,5 mm'lik bir tığla öreceğim. Çantanın askısını da 4,5 mm'lik bir tığla öreceğim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için ilk önce burada hazırladığım parçadan 2 tane örmemiz gerekiyor. Bu parçamız çantanın ön ve arka parçasını oluşturacak. İlk önce bu parçadan başlayacağız. Daha sonra yan ve taban kısımlarını ayrı öreceğiz. Burada herkesin bildiği motiften hazırlayacağım. Ben yine de burada sizlere paylaşacağım motifin yapılışını. İlk önce burada ölçü ve kaç sıra gittiğimin bilgisini önden vermek istiyorum. Parçanın burada kara bir parça olduğu için 31 santim eni ve boyu aynı eşit 31 santimetre büyüklüğünde. Şimdi bu motiften hazırlayacağız. Şimdi ilk önce sihirli halka yaparak işe başlayacağız. Burada aynı zamanda sizlere kaç sıra gittiğimin bilgisini vermek istiyorum. Bakın şu şekilde çapraz bir şekilde saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 sıra ördüm. İstediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Şimdi burada motif yapımına geçelim. Ben burada siyah renk kullandığım için açık renkle paylaşmak istiyorum. Daha net görülebilmesi için. Aynı spagetti yarnın ipi hardal renkle burada paylaşacağım. Motifimizi kenara alalım ve başlangıcımızı yapalım. Şimdi ilk önce burada sihirli halka yaparak işe başlayacağım. Şimdi ipimi aldım. Bakın. İpi şu şekilde parmağımın üzerine, bakın 2 parmağım üzerine koydum. Şimdi bir tur parmağımın üzerinde bakın doladım. Şimdi yumaktan gelen ipi şu şekilde sol tarafa doğru bakın aldım. Şimdi bu yaptığım halkayı şu şekilde parmağımla tuttum. İşte yumaktan gelen ipi bu halkanın içinden şu şekilde çıkarttım ve bunu parmağımla tuttum. Burada ilk önce 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi burada önemli olan bakın kısa ipimiz sol kenarda kalması gerekiyor. Bu şekilde 3 tane zincir çektim. Şimdi bu halkanın içine toplamda zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan olacak. İpimi doladım. Bu yaptığım halkanın içine battım. Tığımda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir ördüm. Daha sonra 2 ilmeğin ikisini ördüm. Bakın bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirde sayacağız. 2 tane oldu. Tekrar ipimi doladım. Aynı halkanın içine battım. Tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Zincirle 3 tane oldu. Son bir kere daha yapacağım. Ve 4. Bakın 4 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Şimdi burada 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. İpimi doladım. Aynı halkanın içine tekrar 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tekrar arada 2 tane zincir. Aynı halkanın içine tekrar 4 tane daha ikili trabzan. Toplamda bu şekilde 4 tane olacak. 1 2 3 ve 4. Burayı biraz kapatmak istiyorum. Şimdi tekrar arada 2 tane zincir ve son 4 tane ikili trabzan daha yapacağım. Bakın bu şekilde 1 2 3 ve 4 tane aralarda ikişer zincirli olan 4 tane burada dörtlü grup trabzan yapmış oldum. Şimdi burada kısa ipimi kapatacağım. Bakın orta boşluğu kapatabildiğim kadar bu noktayı kapatacağım.
Yavaş bir şekilde asılacağım, yoksa katip biliyorsunuz kolay kopabilen bir ip. Bu kadar yeterli. Şimdi burada ipim birleştirmesini paylaşacağım burada. Burasına dikkat edelim. İpimi doladım. Şimdi bizim burada kenarda 3 tane zincirle başlamıştık. İlk trabzanı yaparken zincire hiç dokunmuyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanın tepesine batıp buradan bir ilmek aldım. Bakın tığımda 3 tane ilmek var. Şimdi üçünü tek seferde bir çıkarttım. Bu şekilde bakın yarım trabzan yaparak birleştirmesini yapmış olduk. Düzgün bir kare elde etmek için köşeyi bu şekilde yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İkinci sıra için kenarda 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Tekrar ipimi doladım. Şimdi buradaki köşedeki boşluğa hemen dibine tekrar buraya zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan yapacağım. Zinciri de sayıyorum. 3 ve bir tane daha kaldı. Ve 4. Bakın ilk yukarı çıktığım zaman sıra başını bu şekilde yaptım. Şimdi burada arada zincir çekmiyorum. İpimi doladım. Şimdi diğer 2 zincirlik boşluğa atlayacağım. Buraya battım. Tekrar bu noktaya araya zincir çekmeden 4 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4. Şimdi buradaki 2 zincirlik boşluklara hep köşe oluşturacağız. Köşe oluşturmak için araya 2 tane zincir çektim ve tekrar buradaki aynı boşluğa buraya 4 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bakın köşeyi oluşturdum. Biz başlarken köşenin yarısıyla başladık. Diğer köşeye bakın 2 tane 4 tane burada ikili trabzan, araya 2 zincir, tekrar 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi araya hiç zincir çekmeden diğer 2 zincirlik köşeye atlayacağız. İpimi doladım. Şimdi 2 zincirlik diğer köşeye atladım. Buraya tekrar 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Araya 2 tane zincir. Aynı tekrar boşluğa battım. 1 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde diğer köşeyi de oluşturmuş oldum. Şimdi hiç arada zincir çekmeden diğer 2 zincirlik boşluğa da buradaki gibi 4 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve tekrar 4 tane ikili trabzan şekilde burayı da yapalım ve en son başladığımız köşeye kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın buradaki köşeyi de yaptım. Şimdi biz yarısıyla başladığımız için kalan yarısını sıranın sonunda tamamlamış olacağız. Şimdi arada zincir olmadan hemen bakın başladığım nokta burası. İlk başladığım köşeye battım ve kalan 4 tane trabzanı da bu noktaya yapıyorum. 2 3 ve 4. Bakın şimdi tüm 2 zincirlik boşluklara bu şekilde ikişerli trabzan yaptık ve köşeyi oluşturduk. Şimdi birleştirmesini yapıp bir üst sıraya çıkacağım. Şimdi birleştirme yaparken bakın hiç arada zincir çekmeden tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi başlangıç zincirim benim burası. 1 2 3, bakın 3 zincir çekmiştik. Hiç zincire dokunmuyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanın tepesine batıp zincire batmıyorum. Çünkü zincire battığınız zaman daha belirgin oluyor. İz bu şekilde belli olmaması için hemen trabzanın tepesine battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde bir
bu şekilde çıkarttım ve sıramı kapatmış oldum. Bu şekilde yarım trabzanla sıramı bitirdim. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. İpimi doladım. Hemen dibindeki boşluğa buraya zincirle birlikte bakın köşe oluşturacağım. Köşenin ilk önce yarısıyla başlıyoruz. 1 zincirle 2 tane, 3 ve 4. İpimi doladım. Bakın arada bizim bir tane boşluk var. Buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bakın diğer köşeye geliyorum. Köşeye aynı şekilde burada yaptığımız gibi tekrar köşe oluşturacağız. Şimdi arada hiç zincir çekmeyeceğiz. İpimi doladım. Köşeye geldim. Buraya ilk önce 4 tane ikili trabzan, 2, 3 ve 4. Arada 2 tane zincir. Aynı noktaya tekrar 4 tane ikili trabzan. Bakın tekrar köşeyi oluşturdum. Biz ilk önce köşenin yarısıyla başladık. Köşe haricindeki bakın ortada bir boşluk var. Buraya sadece 4 tane ikili trabzan yaptım. Hep köşeleri yine aynı şekilde köşeyi oluşturacağız. Bakın köşelerimiz bizim hep burası. Arada kalan boşluklara da sadece burada 4 tane ikili trabzan yapacağız. İpimi doladım. Şimdi buradaki köşeden önceki bakın boşluğa da buraya 4 tane ikili trabzan. Bakın tekrar köşeye geldim. Buraya tekrar köşe oluşturacağız. 4 tane ikili trabzan. Arada 2 tane zincir. Aynı noktaya 4 tane ikili trabzan. Bakın bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Tekrar bakın köşeden önce bir tane burada boşluğumuz var. Buraya 4 tane ikili trabzan, aynı burada yaptıklarımız gibi 4 tane ikili trabzan. Tekrar köşeye geldiğimiz zaman 4 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 4 tane ikili trabzan. Daha sonra bakın arada yine bir tane boşluk var. Buraya da 4 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi tekrar burada başladığım köşeye kalan yarısını 4 tane ikili trabzanı buraya yapacağım. Biz yarısıyla başlamıştık. 4 tane ikili trabzanla başladığımız için burası bizim köşe noktamız ve kalan 4 tane ikili trabzanı da sıra sonunda tamamlıyoruz. 3 ve 4. Bakın köşeyi de bu şekilde oluşturdum. Şimdi tekrar burada birleştirmesini yapacağım. İpimi doladım. Zincire hiç dokunmuyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Tığda 3 ilmek var. Üçünü bir çıkarttım. Bakın bu şekilde sıramı tamamladım. Her sıra yaptığımız zaman bu şekilde el ütüsü yapıyoruz. Bakın kenarlardan asılıp düzeltiyorum. Daha sonra zaten parçamızı bitirdikten sonra tersinden kare bir şekilde buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. O zaman düzgün bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi bir üst sırayı tekrar burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz sıranın 1, 2, 3, 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıra için kenarda 3 tane zincir, 2 ve 3. İlk önce köşenin hep bakın yarısıyla başlıyorum. Hemen dibindeki boşluğa zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın köşenin yarısıyla başladım.
Şimdi bu defa bakın bir önceki sırada bizim köşelerden arasında kalan bir önceki sırada bir tane boşluk vardı. Bakın bu sırada iki köşe arasında 1 ve 2 tane boşluk var. 2 tane boşluk olduğu için bu arada kalan köşelerdeki arada kalan boşluklara hep 4 tane ikili trabzan yapacağız. Her sırada bu sayımız artacak. Bir önceki sırada 1 taneydi. Bu sırada 2 tane. Bir sonraki sırada 3 tane. Her sırada bu sayı birer tane boşluk sayısı artacak. Bu şekilde motifimiz büyüyecek. İpimi doladım. Şimdi yanındaki ilk boşluğa buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Bakın birinci boşluğa 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki ikinci boşluğa da buraya 4 tane ikili trabzan da buraya yapacağım. 2 3 ve 4. Şimdi köşeye geldim. Köşeyi de tekrar normal köşemizi oluşturacağız. 1 2 3 ve 4. Şimdi arada 2 tane zincir, aynı noktaya tekrar 4 tane ikili trabzan. Bakın bir kenarını yapmış oldum. Aynı şekilde bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Bir kenarını yapmış olduk. Aynı bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Köşeden önce 1 ve 2 tane boşluk var. Aynı burada yaptığımız gibi her boşluğun içine 4 tane ikili trabzan yapacağız. Köşeyi tekrar buradaki gibi 4 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 4 tane ikili trabzan yapacağız. Diğer boşluğa da 4 tane ikili trabzan, bir sonraki boşluğa da 4 tane ikili trabzan. Tekrar burada köşeyi oluşturacağız. Sıramız hep bu şekilde ilerleyecek ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi köşeye geliyorum. Köşenin yarısını başta yapmıştık. Yarısını da sıranın sonunda tamamlıyoruz. Şimdi buraya 4 tane eksik olan ikili trabzan oluşturacağım. 2 3 ve 4. Şimdi sıramı burada birleştireceğim. İpimi doladım. Zincire dokunmuyoruz ve yanındaki trabzanın tepesine battım ve buraya üçünü bir çıkarttım. Yarım trabzanla sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bu şekilde elimle düzeltip el ütüsü yapıyorum. Şimdi bu şekilde burada biz 2 3 4. sırayı tamamladık. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani köşenin yarısıyla başlıyoruz. Bu sırada köşelerdeki aradaki boşluk sayısı 3'e çıkıyor. 1 2 ve 3. Buraya her boşluğun içine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz ve tekrar köşeye gelince 4 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı burada da bu kenarın aynısını yapacağız. Bu şekilde sıramız hep aynı şekilde ilerliyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada her sırada boşluk sayısı 1 2 3 4 bu şekilde ilerleyecek. Toplamda 12 sıra olacak şekilde parçamızı tamamlayıp gelelim. Burada parçamızı 12 sıra örüp tamamladıktan sonra bitişi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitişi yaparken şimdi 12. sırayı tamamlıyorum. Bakın köşenin yarısıyla başladık. Yarısını da sıranın sonunda tamamlıyoruz. Şimdi burada biz yarım trabzanla sıramızı kapatıyorduk. Şimdi şu şekilde yapacağım. 1 ve 2 tane zincir çektim. Ben burada ipimi kopartmıştım. 2 zincirden sonra ipimi koparttım ve bu şekilde çıkarttım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Zincire dokunmuyoruz. Trabzanın tepesine battım. Hemen yanındaki trabzana battım. Şimdi bu kısa ipimi parçanın iç tarafına alacağım.
İşte son yaptığım zincirin de bakın son yaptığım zincirin üstteki duran tek kanadına battım. Şimdi bu kısa ipi tekrar iç tarafa parçanın aldım. Bakın bu şekilde birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi bu kısa ipimi de aralardan yürütüp gizleyeceğim ve fazlasını kopartacağım. Parçamızı tamamlamış olduk. 2 tane motifimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi çantanın taban kısmını paylaşacağım ve daha sonra da yan parçaları öreceğiz. Şimdi tabanı yaparken bakın tabanı ben hazırladım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını paylaşacağım. Burada yarım trabzanlarla ördüm. Burada yarım trabzan yapmak istemezseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ben yanları ve taban kısmını ayrı ayrı ördüm veya burada tamamen tüm bir şekilde de bir kenarı tüm bir şekilde de örebilirsiniz. Yarım trabzanlarla veya sık iğne de yapabilirsiniz. Bunu nasıl ayarlama yaptığımı da paylaşacağım. Bakın tam bizim motifimiz kare bir motif olduğu için tam köşelerden bakın diğer parçada göstermek istiyorum. Burada ayarlamasını yapmıştım. Şimdi bizim burada ilmek sayımız tabanla buradaki motifin ilmek sayısı birebir aynı ilmek sayısı. Çünkü trabzanlarla bakın buradaki trabzan karşılıklı denk geldiği için taban kısmını yaparken ilmek sayınızın aynı olması gerekiyor. Şimdi o yüzden burada bizim köşede 2 tane zincirimiz var. Bir tane zincir ve bu tarafta da yine tam 2 tane zincir olduğu için bir tane zincir bir kenarı oluşturuyor. Diğer bir tane zincir de diğer kenarın sayısını oluşturuyor. O yüzden buradaki ilmek sayıyı sayıyoruz. Ardından buradaki ilmek sayısıyla tabanın ilmek sayısının aynı olmasına dikkat ediyoruz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada 2 tane zincir var. Şimdi bir tanesi bir kenarın sayısını oluşturacağı için bakın bir zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. Bakın buradaki 2 zincirin bir tanesinde bu kenara sayacağım için 50 tane burada ilmek sayım var. 50 tane olduğu için buradaki taban ilmek sayımda 50 tane olması gerekiyor. Burada trabzanlar karşılıklı denk geldiği için tabanın ilmek sayısı ve motifin ilmek sayısı aynı olması gerekiyor. Burada ben tam 50 tane yarım trabzanla tabanı başladım. Şimdi onun nasıl yapıldığını da paylaşacağım. Burada benim yaptığım motiften daha büyük veya daha küçük yaptığınız zaman bir kenar kaç tane ilmek sayısı varsa aynı sayıda taban başlamanız yeterli. Buna göre motifinizi daha büyük veya daha küçük çantalar elde edebilirsiniz. Şimdi ben burada tabanın 50 tane yarım trabzan var. Ben bu kadar büyük başlamayacağım. İşte açık renkle daha küçük bir parçada paylaşacağım. Burada sizlere kaç tane zincirle başladığımda bilgisini vermek istiyorum. Burada 50 tane yarım trabzan için ben toplamda 51 tane yani artı bir zincir ilave etmiş oldum. 50 tane yarım trabzan için 51 zincir çektim. 51 zincir çekip 3. zincire batıp o şekilde yarım trabzan yapmaya başlıyoruz. Şimdi ben açık renkle daha kolay, daha net görebilmeniz için açık renkle paylaşacağım. Şimdi ben burada daha küçük bir boyda başlayacağım için ipimi aldım. Burada 20 tane zincirle başlayacağım. Bakın ilk kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 20 tane zincir çekip geliyorum. 20 tane zincir çektim. Sizler burada 51 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Benimle aynı büyüklükte yapmak istiyorsanız 51 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Zincirin ön yüzü burası, arka tarafını çeviriyorum. Şimdi arka tarafını çevirdim. Burada ipimi doladım. Şimdi sondan sayıyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine batıyoruz. Yani 51 tane zincir çektiğiniz zaman 51,
50 ve 49. 49. zincirin içine ilk yarım trabzanı bu noktaya yapmamız gerekiyor. Şimdi zincirin arkasını çevirdim. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine battım. İlmek çıkarttım. Bakın hafif ilmeği uzatıyorum. Tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın ilk burada yarım trabzanı yaptım. İpimi doladım. Bir sonraki zincirin içine batıyorum. Hep zincirin arkasındaki duran ilmeklere batacağız. Tekrar ilmek çıkarttım. Hafif ilmeği uzatıyorum. Üçünü bir çıkarttım. Tekrar bir sonraki zincirin içine battım. Üçünü bir çıkarttım. Bu şekilde yarım trabzanlarımızı oluşturacağız. Her zincirin içine bu şekilde yarım trabzanlarımızı oluşturalım. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada sayı vermek istiyorum. Zincirle birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Tam 19 tane yarım trabzan yapmışım. Sizler burada benimle aynı ölçüde yaparsanız da 50 tane yarım trabzanız olmuş olacak. Şimdi bir üst sıra için kenarda 2 tane zincirimiz olacak. 1 ve 2. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bakın bizim şurada şöyle çevirdiğim zaman bakın arkada şu şekilde ilmekler var. Şimdi bu ilmeklere batacağız. Önden de bakın şuradaki altta tek duran çizgi gibi ilmekler var. Buna dokunmuyoruz. İpimi doladım. İlk önce hemen zincirin dibindeki boşluğa batıyorum. İlk boşluğa batıp ilk yarım trabzanımı bu noktaya yapıyorum. Tekrar bir yanındaki yarım trabzanın tepesine battım. Bir sonraki boşluk. Bakın şu şekilde çevirdiğim zaman bakın burada bir başak var. Bunun içine battım. Tekrar yarım trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın sadece bir tane burada yarım trabzanım kaldı. Bakın altta duran çizgimiz var. Bakın son bir tane kaldı. Onun tepesindeki boşluğa batacağım. Buradan da saymak istiyorum. Toplamda bizim 19 tane burada yarım trabzanımız vardı. Benim burada başladığım yarım trabzan sayımda 50 tane olacak. Hep 50 tane yarım trabzan sayımızın olması gerekiyor. Şimdi ilk zincirle birlikte saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 taneydi. Bakın son bir tane kaldı. İpimi doladım. Bakın altta duran son çizgimiz. Bunun tepesine battım. Ve bu şekilde 19. Yarım trabzanımı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce sıranın başında başlarken hemen dibindeki boşluktan itibaren yarım trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Hemen dibine battım. Tekrar yarım trabzanı yaptım. Bir yanındaki boşluk. Bu şekilde her boşluğun içine birer tane yarım trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Tekrar sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın bizim bir önceki sıranın kenarda zincir çektiğimiz nokta. Bakın hiç zincire dokunmuyoruz. En son bakın altta bizim bakın çizgi oluşuyor. Bakın son çizgimiz, son çizginin üzerindeki son yarım trabzanımızda bu noktayı yapacağız. Şimdi burada tekrar kenardan sayalım. Zincirle birlikte saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın 19 tane olması gerekiyor. Son bir tanesini de bakın 19'uncuyu da bakın şuradaki son boşluğa batıp 19. yarım trabzanı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir üst sıra için tekrar kenarda 2 tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce sıranın başında başlarken hep zincirin dibindeki boşluktan itibaren tekrar yarım trabzanlarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ise bakın son bizim bir önceki sıranın bakın zincirine hiç dokunmuyorum. Hemen onun bakın yanındaki son
alttaki bakın duran çizginin son üstteki boşluğa batıp buraya tekrar 19. yarım trabzanımızı yapıyoruz. Hep bu şekilde sıramız ilerliyor. Ben burada yaptığım tabanın ölçüsünü ve sıra sayısını vermek istiyorum. Burada sıra sayısı değişiklik gösterebilir. Buradaki elinize ve ipinizin kalınlığına göre farklılık olabilir. İstediğiniz burada tabanı istediğiniz derinlikte yapabilirsiniz. Daha küçük çanta elde etmek isterseniz buradaki derinlik sayısını, ölçüsünü biraz daha azaltabilirsiniz. Şimdi benim burada yaptığım ölçüye göre paylaşacağım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. Tam 25 sıra ördüm. 50 yarım trabzanla başladık ve 25 sıra olacak şekilde ördüm. En son bir tane kenarda zincir çekip ipimi koparttım. Bu şekilde tabanı tamamlamış oldum. Şimdi ölçüsünü de vermek istiyorum. Tabanın eni bakın tam burada 30 santim ve derinlik 24 santimde derinlik var. Şimdi yan parçaları hakkında bilgi paylaşacağım. Burada iki tane ayrı büyüklükte ve aynı sayıda yan parça hazırlayacağız. Ben burada yanları ve tabanı ayrı ayrı şekilde ördüm. Şimdi bunun ayarlamasını şu şekilde yaptım. Burada parçayı örerken biz tabanı aldım. Bakın tabandan göstermek istiyorum. Tabanın eni burası ve derinlikte burası. Şimdi bizim derinlik tabanın 24 santimdi. Yani şu şekilde biz birleştirme yaparken tabanı aldım. Şimdi yan parçayı çantayı birleştirirken bakın yanlı bizim buradaki tabanın derinlikle yan parçanın bakın eni aynı büyüklükte olması gerekiyor. Şimdi birleştirme yaparken bakın şu şekilde birleştireceğimiz için burası aynı büyüklükte olması gerekiyor. Yan parçayı ben 24 santim olması için 46 zincir çektim. 3. zincire battım. Aynı tabanda yaptığımın birebir aynı başlangıcını yaptım. 3. zincirden itibaren yarım trabzanlarımı ördüm ve 45 tane yarım trabzan olmuş oldu. 45 tane yarım trabzanı tabanda ördüğümüz gibi ileri geri örüp bu şekilde yan parçayı büyüttüm. Burada sıra sayısı da vermek istiyorum. Yan parçayı örerken 45 tane yarım trabzanla başladım. 24 santim yaptı. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32. Yan parçayı tam 32 sıra ördüm. Şimdi ölçü olarak da vermek istiyorum. Ölçüyü ayarlarken bakın şurada tam 31 santim. Yani bizim buradaki ördüğümüz motifin büyüklüğüyle aynı bakın aynı ölçüde yapmış oldum. Uzunluğunu bu şekilde ayarladım. Bakın tam üzerine koyduğum zaman yan parçanın uzunluğu motifin uzunluğuyla aynı ölçüde yapmış oldum. Bu şekilde parçalarımı hazırladım. Şimdi bu hazırladığımız parçayı birleştirmesini paylaşacağım. Ördüğüm motifin bir tanesini aldım. Şimdi bir tane de yan parça ördüğümüz yan parçanın bir tanesini aldım. Ben burada birleştirme yaparken ters sık iğne yaparak birleştireceğim. O yüzden parçaları birleştirirken motifin düz tarafı bize bakacak ve ördüğümüz yan parçanın da istediğiniz yönü ters veya düz yapabilirsiniz. İki tarafı da aynı şekilde ördüğümüz için hiç fark etmiyor. Ben bir tarafını düz yapacağım. Bu şekilde koydum. Şimdi ters sık iğne yapacağım için parçanın sağ taraftan itibaren başlangıcımı yapacağım. Aşağı doğru gelip sola doğru birleştirmemi yapacağım. Yani ekleyerek diyeceğiz parçamızı. İlk önce yan parçanın bir tanesini birleştireceğim. Daha sonra ördüğümüz tabanı alacağız ve buradaki alt tarafa yani taban olacak kısma devam edip birleştireceğiz. Daha sonra da diğer yan parçayı yukarı doğru birleştirip tamamlayacağız. Eğer normal sık iğne yapacaksanız o zaman da şu şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Parçayı
sol kenardan itibaren buradan başlayıp aşağıya kadar normal sık iğne yaparak birleştirmenizi yapabilirsiniz. Daha sonra taban kısmına doğru dönüp ve en sonda sağ taraftaki yan parçayı birleştirip o şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben ters sık iğne yapacağım için, değişik güzel bir desen bıraktığı için ben ters sık iğne ile birleştireceğim. O yüzden parçamı sağ tarafa aldım. Şimdi buradan itibaren başlangıcımı yapacağım. Bakın, rahat birleştirebilmek için yönünü bu şekilde kendime doğru çevirdim. Tam buradan itibaren aşağıya kadar birleştirmemi yapacağım. Şimdi ipimi alıp başlangıcımızı yapalım. Burada birleştirme yaparken parçalarımız yan parçayla motifin ilmekleri aynı sayıda olmadığı için burada düzgün bir birleştirme yapacağız. O yüzden de ben ara ara işaretleyici takacağım. Tam bakın, bizim burada 2 tane zincir var. Kenardaki birinci zincirin içine battım ve yan parçanın da tam köşesindeki boşluğa bu şekilde işaretleyici taktım. Bir tane de orta noktaya takacağım. Şimdi bakın, ayarlamamı yaptım. İpimi aldım. İpimi burada kilit yaptım. Şimdi en köşedeki zincir, bakın burada kenardaki birinci zincire batmıştım işaretleyicimi. Şimdi bunu çıkartıyorum. Zincirin içine battım ve buradaki tam yan parçanın da köşesindeki boşluğa buraya tığımı battım. Buradan bir ilmek alıp boşluklardan ilmeği çıkarttım. Bakın, tığımda 2 tane ilmek var. İlk başlangıcımı yaptım. Şimdi yanındaki, bakın, trabzan tepesine batıyorum ve onun tam karşısına denk gelen boşluktan tığımı battım. Bakın, bu şekilde tığım. Şimdi buradan bir ilmek alacağım. Bakın, şu şekilde bir ilmek aldım. Şimdi bu ilmeklerin arasından ipimi çıkarttım. Yukarı doğru ilmeği çıkarttım. Bakın, tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Şimdi bir yanındaki ikinci trabzanın tepesine battım. Ve onun tam karşısına denk gelen, bakın, trabzan boşluğuna batıyorum. Şimdi buradan bir ilmek aldım. Bakın, ilmeklerin arasından ipimi yukarı doğru çıkarttım. Tığda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın, bu şekilde ters sık iğne yaptım. Şimdi bir yanındaki trabzana battım. Ve onun tam karşısına denk gelen, bakın, tam trabzan boşluğuna buraya battım. Tekrar buradan bir ilmek alıp yukarı doğru ilmeği çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın, bu şekilde ters sık iğne yapacağız. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Şuradaki tam trabzanın tepesindeki boşluk ve onun tam karşısına denk gelen boşluğu, aynı boşluğa batabilirsiniz. Çünkü ilmek sayılarımız aynı olmadığı için aynı ilmeği de kullanabilirsiniz. Buradan bir ilmek aldım. Yukarı doğru ilmeği çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bir sonraki, bakın, trabzanın tepesine battım. Tam onun karşısına denk gelen trabzan boşluğuna, bu noktaya battım. Buradan bir ilmek alıp ilmeği yukarı doğru çıkartıyorum ve ikisini bir ördüm. Bir yanındaki boşluk, tam onun karşısına denk gelen noktaya battım. Buradan bir ilmek alıp, bakın, ilmeği yukarı doğru çıkartıyorum. Tığda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın, bu şekilde güzel bir desen oluşuyor. Aşağıya kadar devam edelim. Köşeye kadar birleştirmemizi yapalım.
Yan parçayı buraya birleştirmesini tamamladım. En son bakın köşeye kadar geldim. Şimdi köşeyi de bakın, köşede bizim 2 tane burada zincirimiz var. Birinci zincirin içine battım ve en son yan parçanın da en son köşedeki buradaki boşluğun içine batacağım. Ve son ters sık iğnemi bu noktayı yapacağım. Şimdi çantanın bu tarafa doğru birleştirmesini yapacağız. Burası bizim çantanın tabanı olacak. Taban için ördüğümüz parçayı aldım. Biz burada 50 tane yarım trabzanla başlamıştık ve 25 sıra ördüm. Yani burada bizim çantanın derinliği 24 santim. 24 santim derinlik var. Buradaki yan parçamızın da eni 24 santim. Burada dediğim gibi aynı ölçüde olması gerekiyordu. Şimdi motifte de 50 tane ilmek var. Tabanda da 50 tane ilmek var. O yüzden bir karşılıklı boşluklara batıp birleştireceğiz. Aynı battığım noktaya tekrar batmayacağım. Birer kere batacağız. Şimdi burada köşede bizim 2 tane zincir vardı. Birincisine yan parça için battım. Şimdi ikinci zincire de taban birleştirmesi için batacağım. Şimdi ikinci zincirin içine battım. Parçamı aldım. Tam kenardaki trabzanın tepesindeki boşluğa buraya battım. Şimdi buradan itibaren birleştirmemi devam edeceğim. Tekrar buradan ilmek aldım. Şimdi bu iki ilmeğin, yani hem taban ilmeğinden çıkarttım, aynı zamanda motifin ilmeğinden çıkartıp yukarı doğru çıkarttım, ilmeği yukarı çıkarttım ve tığda 2 tane ilmek var. Şimdi ikisini bir ördüm. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine battım. Hemen yanındaki ikinci trabzanın tepesine batıp buradan bir ilmek alıp tığda 2 tane ilmek var, ikisinin içinden çıkarttım. Tekrar bir yanındaki burada trabzan ve onun, bakın battığım yere aynı noktaya batmıyorum. Bir yanındaki trabzan boşluğuna battım. Buradan bir ilmek alıp ilmeği yukarı doğru çıkarttım. Tığda 2 ilmek var, ikisini bir ördüm. Bakın bu şekilde aynı yan parçada yaptığımız gibi bu parçada aynısını uygulayacağız. Şimdi battığım yerin hemen bir yanındaki trabzan boşluğuna geçtim ve tekrar ters sık iğne yaptım. Bu şekilde devam edelim. Karşılıklı birer tane boşluklara batalım. Diğer tabanın tam köşe noktasına kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Tabanın tam köşesine kadar birleştirmemi yaptım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi tabanı da birleştirdik. Sırada diğer yan parçayı birleştireceğiz. Şimdi bu yan parçayı da aldım. Bunu da sol kenara birleştirmemizi yapmış olacağız. Buradan yukarı doğru çıkıp tam sol kenar bu noktada bitirmiş olacağız. Şimdi rahat birleştirme yapabilmek için bunu şu şekilde yukarı doğru çevireceğim. Çünkü buradan devam edeceğim için rahat birleştirme yapabilmek için yan parçayı şu şekilde kendime doğru çevirdim. Şimdi buradan itibaren devam edeceğiz birleştirme yapmaya. Şimdi aynı burada bizim 2 tane zincirimiz olduğu için aynı boşluğa tekrar battım. Şimdi yan parçanın da tam köşesindeki boşluktan bu noktaya battım. Şimdi buradan bir ilmek çıkarttım. Tığda 2 tane ilmek var, ikisini bir ördüm. Şimdi trabzanın noktasına geldim. Trabzanın tepesine battım. Ve onun tam karşısındaki yarım trabzan boşluğuna batıp yukarı doğru ilmeği çıkarttım. 2 tane ilmek var, ikisini bir ördüm. Burada yan parçada sayılarımız aynı olmadığı için burada yine ara ara işaretleyiciyle tutturacağız.
Tekrar bir yanındaki boşluk ve onun tam karşısındaki boşluğa batıp ters sık iğnemi yaptım. Aynı diğer yan parçada yaptığımız gibi bu parçayı da birleştirelim. Yukarı çantanın ağız kısmına kadar birleştirmemi tamamladım. En son 2 zincirlik boşluğa da bir defa batıp ters sık iğnemi yaptım. Şimdi burada ipimi kopartacağım. Bir tane zincir çektim. Biraz ipimi fazla bırakacağım. Çantanın iç kısmında yürüteceğiz. O yüzden burada ipimi çıkarttım. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmına alacağım. Aralardan yürütüp gizleyelim ve fazlasını ipimizin kopartalım. Bu şekilde burada motifin şöyle göstermek istiyorum. 3-1 kenarına, yanlar ve tabanına burada parçamızı ekledik. Şimdi diğer motifi ekleyeceğiz. Onu yapmak için şimdi parçamızın eklediğimiz parça bir bütün halinde bu şekilde düz tarafı bize bakıyor. Şimdi bunu ben ters tarafını çevireceğim. Diğer motifi eklemeden önce ilk önce bakın şuradaki bizim tabanı ve yan parçayı ilk önce burayı birleştireceğim. Daha sonra da tabanla diğer yan parçanın bu kısmını birleştireceğim. Yani burası bizim çantanın alt kısmı, taban kısmını oluşturan iki kenar boşluğu, burayı birleştireceğiz. Daha sonra da diğer motifin üzerine ekleyip birleştirmemizi yapacağız. Şimdi bunu yapmak için ipimi alacağım. İpimi ben burada kilit yaptım. Şimdi parçanın ters tarafını koyduk ve şimdi tabanla yan parçanın ilk önce bir tarafını birleştireceğim. Tam köşelerine işaretleyici takacağım. Bir de buraya kaymaması için bir de aparat taktım. Şimdi bu şekilde tam parçanın tam kenar noktasından itibaren buradan başlayacağım ve köşeye kadar birleştireceğim. İpimi burada aldım, ipimi kilit yaptım. Tam şu kenardan itibaren başlangıcımı yapacağım. İşaretleyici burada çıkartıyorum. Tam tabanın köşe noktasıyla birlikte yan parçanın da köşesindeki boşluğa batıp buradan bir ilmek çıkarttım. Tığda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Şimdi yanındaki bakın noktaya batıyorum ve tam onun karşısındaki yarım trabzanın tepesindeki boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tekrar burada ters sık iğnemi yaptım. Tekrar bir yanındaki boşluğa battım ve onun karşısına denk gelen yarım trabzanın tepesindeki boşluğa batıp buradan ilmeği çıkarttım. Tığda 2 ilmek var, ikisini bir ördüm. Bir sonraki bir yanındaki boşluk ve onun karşısındaki denk gelen yarım trabzanın tepesindeki noktaya batıp tekrar burada ters sık iğnemi yaptım. Bu şekilde karşılıklı boşluklara batıp birleştirme işlemimizi yapacağız. Bu şekilde devam edelim, birleştirmemizi yapalım. Tam köşeye kadar gelelim. Tabanın köşesine kadar geldim. Burada bir tane zincir çektim ve ipimi kopartacağım ve daha sonra bu kısa ipimizi çantanın iç kısmına alacağız. Tam köşeden bu kısa ipimizi iç tarafta yürütüp gizleyelim. Bu şekilde bir kenarın birleştirmesini yaptım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diğer tarafın da birleştirmesini yapacağız. Bakın şu şekilde taban ve yan parçanın tam alt kısmını burayı birleştirmesini yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde
Şöyle. Bakın çantanın ters tarafı içte kalıyor. İki parçayı yani taban ve yan parçayı birleştirirken de düz tarafından birleştirmiş oluyoruz. Biz tam kenardan itibaren buradan başlayacağız ve diğer köşeye kadar aynı diğer tarafta yaptığımız gibi birleştirmesini bu tarafında yapalım. Tabanın iki kenarını birleştirdim. Bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi diğer motifi birleştireceğiz. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum. Çantanın ters tarafı iç tarafta kalacak. Motifin de düz tarafını parçanın üzerine aldım. Şimdi diğer parçada olduğu gibi birebir aynısını yapacağız. Sağ taraftan birleştirmemizi yapacağız. Bakın şöyle kendime doğru çevirdim. Şimdi ilk önce yan tarafı birleştireceğim. Yan tarafı da birleştirirken ilk önce sağ kenardan itibaren başlayacağım ters sık iğne yapmaya. Şimdi tabanın köşesine kadar buraya kadar ilk önce birleştireceğim. Daha sonra taban kısmına döneceğiz. Buradan devam edeceğiz. Tabanın diğer köşesine geldikten sonra diğer kenar yerinin de buradan devam edip sol kenardan birleştirmemizi tamamlayacağız. Şimdi buradan ben tekrar başlangıcımı yapacağım. Burayı ayarlamasını yapıyorum. Düzgün bir birleştirme olması için ara ara burada işaretleyici veya bir aparat takıp ben burada ara ara aparatımı takacağım. Şimdi sağ kenardan itibaren başlayacağım. İpimi alıyorum burada. İpimi burada kilit yaptım. Tam köşeden itibaren birleştirmemi başlayacağım. Ve diğer yan parçanın tam köşesine battım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Şimdi bu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi hemen bir yanındaki trabzanın tepesi ve onun tam karşısındaki boşluğa buraya tekrar ters sık iğnemi yaptım. Bir yanındaki boşluk ve onun karşısındaki ilmek. Bu şekilde devam edelim. Karşılıklı boşluklara birleştirmemizi yapalım. Tam köşeye kadar birleştirelim. Buranın dönüşünü, tabana doğru dönüşünü paylaşacağım. Köşeye geldim. Şimdi köşeye bir tane batacağım ve tam yan parçanın da köşe noktasına buraya battım. Buraya son bir tane ters sık iğne yaptım. Şimdi tabana birleştirmesini yapmaya başlayacağız. Bakın sağ tarafa doğru ilerleyeceğim. Şimdi aynı tekrar köşeye bir kere daha batıyorum. Ve bu defa bakın tam tabanın köşesindeki boşluğa batıyorum. Tam motifin tekrar aynı 2 zincirlik boşluğa tekrar buraya battım. Ve tabanın da tam köşesindeki trabzanın tepesine buraya battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Bizim tabandaki ilmek sayısıyla motifteki ilmek sayısı aynıydı. İkisinde de 50 tane ilmek vardı. O yüzden karşılıklı birer tane batıp birleştirmemizi yapacağız. Hemen yanındaki trabzana battım. Ve tabanın da tam karşısındaki battığım noktanın hemen bir yanındaki boşluğa geçiyorum ve buraya batıp tekrar ters sık iğnemi bu nokta yapacağım. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesi ve tabanın da karşısındaki trabzanın tepesine battım. Karşılıklı boşluklara batıp diğer köşeye kadar gelelim. Yine bu şekilde diğer köşede yaptığımız gibi dönüşü
Diğer köşede de yapacağız ve burada bu karşılıklı ilmeklere battıktan sonra düzgün bir birleştirme yapalım ve aynı zamanda çantanın sol kenarında birleştirelim ve üst tarafa kadar gelelim. Tekrar devam edeceğiz. Parçamı ben birleştirdim sol kenara kadar. Burada ters sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde çantamın birleştirmesini burayı tamamladım. Şimdi hiç ipimizi kopartmadan çantamızın buradan ağız kısmından devam edeceğim. Bir sıra ters sık iğne gideceğiz. Hiç ipimizi kopartmıyoruz burada. En son köşeye geldiğimiz zaman 2 defa ters sık iğne yapıyoruz. Ardından şimdi sadece çantanın ağız kısmına bir sıra ters sık iğne gideceğim. Şimdi köşeye çift battıktan sonra bakın hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Buradan bir ilmek aldım. Kısa iplerimi de içeride bırakacağım. Tığdaki 2 ilmeği çıkarttım. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine battım. Tekrar buraya bir ters sık iğne. İsterseniz arada bir tane trabzan boşluğu da atlayabilirsiniz. Yani bakın bir tane trabzan boşluğu atladım. Bir yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar buraya ters sık iğne. Bir tanesini atladım. Bir sonrakine ters sık iğne. İster bu şekilde daha seyrek yapabilirsiniz. Veya benim gibi hiç atlamadan da burada ters sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. Hemen bir yanındaki boşluğa ters sık iğne. Bu şekilde birer defa batıp ters sık iğnelerimizi oluşturacağız. Bu şekilde devam edelim. Köşeye kadar gelelim. Motifin köşesine geldim. Şimdi köşeye geldiğimiz zaman köşedeki 2 zincirlik boşluğa buraya bir tane ters sık iğne. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Hemen yan tarafın bakın köşesindeki ilk boşluğun içine buraya battım ve ilk ters sık iğnemi yaptım. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine battım. Tekrar ters sık iğne. Bu şekilde devam edeceğim. Birer tane boşluklara ters sık iğnelerimizi yapacağız. Kısa iplerimiz varsa bunları aralarda bırakabiliriz temiz bir görüntü olması için. Bu şekilde ilerleyelim. Tekrar devam edelim. Diğer köşeye geldiğimiz zaman köşeye bir tane ve ardından motifin diğer köşesine de batıp bir tane buraya ters sık iğne, ondan sonra tekrar birer tane ters sık iğne yapmaya devam edelim. Bu şekilde çantanın ağız kısmına bir sıra ters sık iğne yapalım ve başladığımız noktaya kadar gelelim. En son köşeye battım ve şimdi başladığım noktaya geldim. Tekrar buradaki başladığım tam köşedeki boşluğa son ters sık iğneyi buraya yaptım. Tam başladığımız yere gelmiş olduk. Şimdi burada ipimi kopartıp birleştirmesini yapacağım. Burada ipimi çıkarttım. Şimdi bu ipimizi aradan alacağım, bu ipi ve şimdi çantanın iç kısmına tekrar kısa ipimizi alacağız. Bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi bu kısa ipimizi aralardan yürütelim ve fazlasını kopartalım. Bu şekilde çantamızın bakın birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi sırada çantanın askısını yapacağız. Ben askının bir tarafını hazırladım. Hatta çantamı monte ettim. Bakın bu şekilde askı. Ben burada çift kat olarak ördüm. 130 santim uzunluğunda uzun bir askı ördükten sonra burada kenardaki delikten düğüm attım ve burada askıyı monte ettim. Harika bir çanta oldu. Şimdi ben burada askıyı çift kat yapacağım için bakın bir tanesini ipin şu şekilde, bir tanesini de iç taraftan alacağım. Kolay bir şekilde burada çift kat olup öreceğiz. Burada ne kadar ipinizin kalın olmasını, askının kalın olmasını isterseniz o şekilde artırıp azaltabilirsiniz.
Bakın yumağın içinden bir tanesini ve dıştan da bir tanesini ipi aldım. Bu şekilde çift kat olarak ördüm. Dediğim gibi askınızın daha kalın olmasını isterseniz 3 katta yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde askının tarifine geçelim. İpim siyah olduğu için askının modeli tam net anlaşılır olmaz diye açık renkle paylaşacağım. Burada çift kat ipimi aldım. Bu arada örerken askıyı tığ numaramızı büyütüyoruz. 4,5 milimetrelik bir tığla askıyı öreceğim çift kat ördüğümüz için. Şimdi buradan ipimi aldım. Askının kalınlığını ne kadar istiyorsanız burada ip sayınızı artırabilirsiniz. Şimdi burada ipimi aldım. İlk burada kilit yapacağım ve bunu zincirden saymıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Şimdi yanındaki ikinci çektiğim zincirin içine battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın bu şekilde bir sık iğne yaptım. Şimdi bakın şurada bizim sağ tarafta 2 tane duran bir ilmek var. Şimdi bunu çevirip sol tarafa alacağım ve daha sonra bu ilmeğe batacağım. Şimdi bakın şu şekilde parmağımla tuttum. Bakın şu şekilde döndürdüm. Bakın bu ilmekler sol kenarda kaldı. Şimdi bu ilmeklerin içine battım. Tekrar ilmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Hafif ilmeğimi esnettim. Bakın şimdi burada bizim kenarda duran bakın ilmeklerimiz var. Şimdi bunu yine çevirdiğim zaman sol kenara alacağım ve tekrar bu ilmeklere batacağım. Bakın tekrar şu şekilde çevirdim. Bakın bu ilmekler kenarda duruyor. Tam bu ilmeklerin arasına tığımı battım. İlmek çıkarttım ve tekrar sık iğne yaptım. Hafif ilmeğimi esnettim. Şimdi bu tekrar bakın buradaki sağdaki ilmekler sol kenar alacağız ve daha sonra bu ilmeklere batacağız. Tekrar şu şekilde çevirdim. Buradaki ilmeklerin tam arasına batıyorum. Batacağımız nokta çok belli ediyor kendini. Bakın şu şekilde bu ilmeklerin arasından battım. Tekrar ilmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Tekrar bakın buradaki batacağım ilmekler burada. Sağ taraftaki ilmekleri çevirip sol kenara alıyoruz. Daha sonra bu ilmeklerin arasından batıp bakın hepsinin içinden bu kenardaki ilmeklerin hepsinin içinden tığımı battım. İlmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Tekrar çevirdim. Bu ilmekleri sol kenara aldım. Bakın bu ilmeklerin arasına tığımı battım. Tekrar tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın hep buradaki sağdaki batacağımız ilmekleri sol kenara alıyoruz. Bakın şu şekilde çevirdim. Tekrar bu ilmeklerin arasına battım ve ikisini bir ördüm. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örmeye devam edelim. Ben dediğim gibi bağladığımız için çantamıza 130 santimetre kadar ben ördüm. Askıyı ben 130 santimetre uzunluğunda ördüm. Şimdi bitişi de paylaşacağım. Bir tane zincir çekip ve burada ipimi kopartacağım. Sadece zincir çekiyoruz ve ardından ipimizi kopartacağız. Çok azıcık pay bırakıyorum. Daha sonra bu ipi askının aralarından yürüteceğiz. Bu şekilde yeterli. Askımızı tamamladık. Şimdi bu askıyı da çantamıza monte edeceğiz. Askıyı burada monte etmek için bizim burada köşede boşluğa buraya askıyı bu noktadan geçireceğiz. Şimdi tekrar buradan bir ayarlama yapacağım.
Şimdi diğer askıya göre ayarlama yaptım. Şimdi buradan düğüm atacağım. Bakın tam çantanın ön tarafından bu şekilde yukarı doğru katladım. Ardından burada etrafında 3 defa saracağım. 1 2 ve 3. Burada 2 veya 3 defa ipinizin uzunluğuna göre sarabilirsiniz. Şimdi ben çantanın iç tarafından şu şekilde bu 3 defa sardım. Askının arasından aşağı doğru çıkartacağım. Şimdi buradaki ipleri kullanacağım. Geniş uçlu iğneye ipimi takıp bunların arasından çıkartıp düğüm atacağız. Burayı sıkıştırıyorum şimdi attığımız düğümü. Bakın etrafını 3 defa sardım ve bu ipi aralarından aşağı doğru çıkarttım. İster burada fazla olan askıyı çantanın dış tarafına çıkartabilirsiniz ya da içinde de kalabilir. Bu şekilde burayı tamamladık. Düğüm attım. Askıyı bu şekilde monte ettim. Çantamızı tamamladık. Çantamız muhteşem bir çanta oldu. Çantanın detaylı fotoğrafları Instagram adresinde paylaşacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Harika bir çanta oldu. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantanın kaç tane ip kullandığım bilgisini vereceğim. 3 tane ip kullandım. 4. ipten de çok az kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Sadece 4. ipten askısını yaptım. Bu şekilde çantamız. Çantanın bir de ölçüsünü vermek istiyorum. Çantayı bu şekilde tamamen yanlarla birlikte bir bütün halinde ölçtüğüm zaman çantanın eni tam ağız kısmından ölçüyorum, en geniş yerinden. Bakın bu şekilde eni 55 santim ve çantanın yükseklik 33 santim yüksekliği var ve çantanın derinliği bakın şu şekilde 26 santimde çantanın derinliği. Muhteşem bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.